Herkese merhaba. Bugün KTM 790 Adventure motosikletimizin süspansiyon iyileştirmelerini yapacağız. Önlere Andreani'nin 30 milimetre kartuşlarını takacağız. Arkaya da ben ikinci el bir KTM 790 Adventure R süspansiyonu buldum. Arkaya da bunu takacağız. Motor ne kadar yükselecek? Bize Adventure R hissi verecek mi? Yani motorumu Adventure R seviyesine taşımak istiyorum. Arazi performansı nasıl olacak? Bunu deneyimleyeceğiz hep birlikte. Şimdi ilk önce ölçümlerle başlayacağım. Arkanın şu an stok halini ölçeceğim. Kendi haline bırakıyorum arkaları. Şimdi arkaya bir yerden maşanın merkez noktasından bir ölçüm alacağım. Şurası desek 63. Burası süspansiyon değişiminden önceki ölçümümüz 63 santimetre. Onu da şuraya not alayım. Ön çatalları Adrian'in artı 30 milimetre kartuşlarını takacağımız için önde bir 3 santim yükselecek. Arkanın da 3 santim yükselmesini bekliyorum. Hepsini ölçüp en son bir değerlendireceğiz. Şimdi ön taraftan da ölçüm alacağız ama bunda ilk önce üst mesnetteki mesafeyi bir ölçeceğim. Şu mesafeyi. Burası da 8 milimetre. Bunu da not alacağım. Bu mesafeyi de ölçtüm. Kartuş değişiminden sonra tekrar aynı buradaki mesafeyi 8 milimetre olacak şekilde takacağım. Ve ne kadar motor yükselmiş onu göreceğiz. Net bir şekilde görmek için burayı aynı şekilde takmam gerekiyor. Şimdi söküm işlemine başlıyorum. Ön tekeri havaya kaldırdım. Şu an ön teker boşta. Süspansiyonun tam açık halindeki stroke mesafesini ölçeceğim. 21,5 santimetre.
Evet, şimdi söküm işlemimizi gerçekleştirdik. Kartuş değişimine götüreceğim ön amortisörleri. Andreani'nin yetkili satış ve servis bayisi var İstanbul'da. Pro Kontrol Süspansiyon diye. Oraya götüreceğim. Çok profesyonel bir ekip. Orada önlerin, çatalların kartuş değişimi yapılacak. Arkanın da ikinci el aldığım için kontrollerini yaptıracağım. Orada test makinelerinde deneyeceğiz. Sonra gelip montajını yapacağız. Evet, kartuş değişimini gerçekleştirdik. Şimdi bizim biliyorsunuz 2023 modellerde süspansiyonlar ayarlanamıyordu. Bunlar da şimdi Andreani'nin kartuşlarıyla beraber kompresör ve rebound ayarlarını yapabileceğim. Ve aynı zamanda artı 30 milimetre yüksek kartuş almıştım ben. Bunu da sökerken ölçmüştüm. 21,5'tu. Buradaki toz keçesinin oraya kadar olan kısım. Şu an 24,5. Yani tam tahmin ettiğim gibi ve üstündeki değerlere göre tam tutuyor şu anda. 3 santim süspansiyonumuz stroğu yükselmiş oldu. Şimdi montaja geçiyorum. Süspansiyonu sökerken bu mesnetteki ve kep arasındaki mesafe 8 milimetreydi. Yine aynı şekilde 8 milimetre olarak ayarlayacağım. Şimdi üst tarafları eşit olacak şekilde ayarladım. Burada önemli bir nokta var. Buradaki bu milin buraya böyle tam böyle birbirini karşılaması lazım. Çok tam olacak şekilde. Şu şekilde. Burası da tamam olduğuna göre artık bu mesnet cıvatalarını sıkabilirim. Şimdi bunların tork değerleri 15, altlar 12. Altlar 12 Nm torkla sıkacağız. Tamam. Şimdi diğerlerini sıkıyorum. Üstler 15 Nm olacak. Tamam, şimdi milimizi oturtturduk. Bunu sıkacağız. Ama 45 Nm'ye sıkacağız.
Alttaki cıvatalar 15 Nm. Boşluklarını alayım. ...45 Nm. Tamam, ABS sensörünü takacağız. Şimdi diğer bir soru işareti de bu fren hortumlarının kısa kalıp kalmayacağıydı. Kafamda bir soru işareti vardı. Şimdi ön tekeri bir tam kaldıracağım. Evet, kısa kaldı. Bu taraf değil de bu taraf kısa kaldı. Burada sıkıntı yok. Burada payımız var. Burada buna bir iyileştirme yapmamız lazım. Şimdi ön tarafın montajını bitirdik. Arkaya geçeceğiz. Yalnız ön tarafı bitirirken bitirdiğimde süspansiyonu en ucu aldığım zaman fren hortumu kısa kaldı. Yani 1-1,5 santim falan kısa kaldı. Bu diğer taraftaki ABS kablosunun olduğu yerdeki yetti ama bu taraf kısa kaldı. Ben de bu gelen ABS kablosunu çamurluğun normalde bu üstünden aradan geliyor. Ben bu alttan aldım şimdi geçici olarak. Sonra bunu ilerleyen zamanlarda değiştireceğim. Şimdilik böyle bir çözüm buldum. Şu an için bir sıkıntı yok. Stroke tam uzasa bile kablo yetişiyor. Şimdi arkaya başlayalım.
Şimdi burada iki tane cıvatamız var. Bir tanesi şu kapağın içinde. Şuradan tutuyor. Şu kapağın içinde. Buradan şaseye bağlantı yeri. Bu da alttaki maşa bağlantı yeri. Şu kapağı açacağım şimdi. Şimdi arka maşanın buradan burcu sıkan bir tane burada cıvatası var. Bunu saat yönünün ters diş bu. Saat yönüne doğru açılıyor. Bunu biraz gevşetiyoruz. Şimdi alttaki burcu sıkan cıvatayı gevşettik. Arkası boşa çıktı. Üstte de şurada iki tane cıvatamız var. Bunları gevşeteceğiz. Bunları gevşettik. Evet, çıktı. Şimdi arkaya aldık. Bunun korumasını çıkartacağım. Evet, iki süspansiyonu yan yana koydum. Şimdi ne kadar uzun onu ölçmeye çalışacağım. Yani yaklaşık olarak 2 santim daha uzun 50-90'ar süspansiyonu. Süspansiyonumuzu yerleştirdik. Şimdi üstteki cıvatasını takacağım. Bunu şu an sıkmıyorum. Sadece tutturacağım. Şu arkada bir tane burada, iki tane de yukarıdaki burçları sıkan cıvataları sıktıktan sonra normal tork değerlerinde sıkacağım. Burada önemli bir nokta var. Burada burcu sıkan bir tane ters diş bir cıvata var. Bunu 10 Nm ile sıkacağız. 80 Nm olacak. Bu da tamam. Burası tamam. Şimdi bunun karşılıklarını sıkacağım. Bu şasenin içindekini de yine 80 Nm'ye sıkacağız. Bu da tamam.
Kaliperi kurtardık mı? Evet. Zincir ayarım zaten iyiydi. Hiç bu ayarları bozmadım. Şimdi daha buradaki cıvataları, ayar cıvatalarına basması için şuraya bir bez sıkıştırdım. Tekeri böyle gerdirip sıkacağım. Bunu da 90 Nm ile sıkacağım. Bu da tamam. Bir bezimizi alalım. Şimdi arkanın montajın da bitti. Önün de montajı bitti. Arkanın ne kadar yükseleceğini merak ediyordum. Bir ölçü almıştım sökmeden önce. Eskisini. Şimdi tekrardan aynı yerden bir de ölçü alacağım. Şu arka milin tam merkezinden şu an 66, tam 3 santimde arka yükselmiş. Şu an hem ön hem arka tam 3 santim yükselmiş oldu. Yani motorun aerodinamiği bozulmayacak. Herhangi bir ön aşağıda ya da arka yukarıda gibi bir durum olmayacak. Şimdi bunu sürüp deneyimlerimi sizlerle paylaşacağım. Süspansiyon yükseltmesinden sonra fren hortumu kısa kalmıştı. Ben şöyle bir parça koyup çamurluğun altından almıştım. O zaman 70'ti ama pek hoşuma gitmedi. Ama kullanılabilirdi. Sonra 790 Adventure R fren hortumu aldım. O da yaklaşık bir 3-4 santim daha uzun. Bunun için depoyu ben zaten sökecektim. Burada bir su kaçağı vardı. Altta biliyorsunuz kronik bir problem var 790'larda. Onun için depoyu hazır sökmüşken buradaki termostat kapağını değiştirdim. Şimdi fren hortumunu da eskisini söktüm. Hortum buradan geliyor. Şurada bir klips bağlantısı var. Bir tane de şurada bir bağlantısı var. Şimdi montaja devam ediyoruz. ABS modül bağlantısını 18 Nm'ye sıkacağız. Evet, fren hortumu değişimini tamamladım. Piller burada. Hava alma işlemini de tamamladım. Şimdi toparlayacağım. Bir en son
En son yapmamız gereken diğer bir şey de yan ayağı değiştirmemiz gerekiyor. Ben 790R yan ayağını aldım. Yaklaşık bir 3 santim, 2,5-3 santim daha uzun. Motor çok yatık duruyordu. Bir 3 santim yükseldiği için mecbur yan ayağı da değiştiriyorum. Tamam, yan ayağın montajını da bitirdim. Şimdi ayak genişletmeyi buna geçireyim. Evet, montaj işlemlerinin sonuna geldik. Şimdi yaptığım işlemleri kısaca bir özet geçeyim. Önlere Andreani'nin Rally artı 30 mm kartuşlarını taktık. Arkaya da 790R süspansiyonu taktım. İşte ön yükleme, kompresör ve rebound ayarlarını yapabiliyoruz. Ekstra yapmam gereken iki şey daha oldu. Motosiklet önden 3 santim, arkadan da 3 santim yükseldi. Bunun için fren hortumları kısa kaldı. Fren hortumunu değiştirdim. Değiştirmeden de oluyordu. Yani şu fren hortumunu çamurluğun arkasından geçirince yine yetiyordu. Yetti, sıkıntı olmadı. Ama benim pek içime sinmedi. O yüzden değiştirdim. Ama o şekilde de kullanılabilir. Değiştirmeden yapılabilirdi. Yani şu hortumu buradan aldım. Buradan gidiyor zaten. Bu şekilde yaptım. Bir de motosiklet 3 santim yükseldiği için yan ayağı da değiştirdim ve çok yatık duruyordu motosiklet. Şu an size ayarları gösterebilirim. Sol tarafta kompresör ayarı var. Buradaki ayarlar 3 alyanla oluyor ve 4 tur şeklinde ayarlanmış. Tam sola doğru açtığımızda tam açık oluyor. En yumuşak pozisyonda. Aynı şekilde rebound da öyle. Şu an tam açık. İkisi de en yumuşak pozisyonda. Ben rebound'u bir yarım tur kapalı kullanıyorum. Bu şekilde ayarlarım böyle. Yani araziye girdiğim zaman kompresör ve rebound'u ona göre açıyorum. Arkada da kendi orijinal 95 Nm yayı var. Preload ön yükleme ayarım 7 tur kapalı pozisyonda benim anca ayarlarıma geldi. Sag ayarlarını yaparken 7 tur sıkıyorum. Aslında benim için yumuşak bir yay. Çünkü ben uzun yola gittiğim zaman çantalı gidiyorum. Çantalı gittiğim için bu yay bana yumuşak gelecek. Bir 102 Nm olan yayı sipariş verdim. Onu bekliyorum. O gelene kadar bunu kullanıyorum. Şu anda ön yüklemem toplam 10 turdan 7 turda kullanıyorum. 7 tur civarında. Önlerin de ön yükleme ayarı şuradaki yerden yapılıyor. İkisinin de yapılabiliyor. Ama ben yayları kendi kiloma göre aldığım için şu anda sag ayarları önde tam tutuyor. Arka sag ayarlarını ayarlamak için de dediğim gibi 7 tur çevirmek zorunda kaldım. Bu biraz fazla. Çantalı ve yüklü gittiğim zaman bu bana yetmeyecek. Şimdi bir sürüşe geçelim. Yaşattığı histen biraz bahsedeyim sizlere. Öncelikle motor 3 santim yükseldi ve süspansiyonlar S versiyonuna göre çok yumuşak geldi bana. Normalde
Diğer motorla karşılaştırdığım zaman S süspansiyonuyla arada bayağı fark var. Kullanım hissi de o şekilde çok fark ettirdi. Yani arazide çok yumuşak hissettiriyor. İkisinin arasında bu kadar fark olacağını tahmin etmemiştim mesela. İlk bindiğimde çok şaşırmıştım. Şu an yani arazide müthiş bir yumuşaklık var. Diğerinde bu kadar konforlu gidemiyordum. Yani şu an çukurları falan çok az hissediyorum. Müthiş konforlu, yani arazide müthiş konforlu hissettiriyor. Yani ben 790'larla 790S arasında çok büyük fark olacağını hiç bu kadar tahmin etmiyordum. Şu an müthiş fark ettirmiş. Sanki başka bir motora biniyormuşum gibi. Yani iyi ki bu yükseltmeyi yapmışım. Yani çok sert arazide sürmüyorum ama genelde toprak yolda sürmeyi seviyorum. Gerçekten çok yumuşak hissettiriyor. Müthiş konforlu. Yani bu kadar fark olacağını hiç tahmin etmemiştim. Çok güzel oldu. Yapmayı düşünenlere tavsiye ediyorum.